OpenAI, ChatGPT Images 2.0'ı 21 Nisan 2016'da duyurdu. Bu videoda arkadaşlar ChatGPT Images 2.0 nedir, nasıl kullanılır ve ne kadar iyi sorularına cevap arayacağız. ChatGPT Images bildiğiniz üzere geliştirilmek zorundaydı. Çünkü artık yapay zeka ile sadece basit resimler yapmıyoruz. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Hatta bazen kendisinin araştırma yapıp bunu görsele dökmesini istiyoruz. Artık bunlara ihtiyacımız var. 2.0 tam olarak burada devreye giriyor. Eskiden yapay zeka görsel modellerinde sorunlar şunlardı arkadaşlar. İşte yaptırdığımız görseller ilk bakışta güzel gibi görünüyordu ama detaylara indiğimizde işler bozuluyordu. Yazılar hatalı çıkıyordu, nesneler birbirine karışıyordu, gölgeler bir tuhaftı. Kompozisyonda dağınık oluyordu genel olarak. Bir de arkadaşlar işte şu solda olsun, bu sağda olsun, bu şunun altında olsun, bu bunun üstünden gelsin falan dersek talimatların bir kısmı uygulanıyordu, diğerleri de birbirine karıştırılıyordu falan. Böyle fecat durumlar vardı. ChatGPT Images 2.0 ise artık sadece çizim yapmıyor arkadaşlar. Sizin ne istediğinizi daha iyi anlıyor, sahneyi daha iyi planlıyor ve daha tutarlı görseller oluşturuyor. Yani siz bir şey yazıyorsunuz, gidiyor web'e bakıyor, araştırıyor, örneklerine bakıyor, hakkındaki bilgileri gözden geçiriyor ve ardından görseli bu şekilde oluşturuyor. Bu da görsel üretimini sadece estetik bir iş olmaktan çıkarıp daha akıllı bir üretim sürecine dönüştürüyor. Yani tıpkı bizler gibi yapıyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar, bu ChatGPT Images 2.0'ın özellikleri ne? İlk olarak görsel metin oluşturma becerisi çok daha iyi. Ama burada gerçekçi olmak lazım. Bu konu tamamen çözülmüş değil. Uzun metinlerde, küçük puntolarda ve karmaşık yapılarda hala yazı hataları oluşuyor. Ama önceki modellere göre belirgin bir gelişme var. İkinci önemli özellik detaylı talimatları daha iyi takip etmesi. Üçüncü güçlü tarafı ise arkadaşlar infografik, sunum, eğitim materyali ve web arayüzü gibi bilgi taşıyan görsellerde çok daha başarılı. Bunu da birazdan test edeceğiz. Bir de arkadaşlar son olarak dördüncü ve en güçlü özelliklerinden biri de farklı formatlara uyum sağlayabilmesi. Farklı ihtiyaçlara çok daha iyi cevap verebiliyor. Peki arkadaşlar, Images 2.0 nasıl kullanılır ve hesabımız aktif olup olmadığını nasıl anlarız? Şu an ChatGPT'de Images 2.0 özellikleri kademeli olarak sunuluyor. ChatGPT içinde bir Images 2.0 kullan butonu yok. Bazı hesaplarda eski model çalışıyor olabilir. Bazı hesaplarda ise yeni model devrede olabilir. Şimdi arkadaşlar, hesabınızda 2.0 var mı yok mu kontrolü yapmak için size bir prompt önereceğim. Bunu deneyin. Genellikle 2.0 arkadaşlar Thinking seçiliyken aktif oluyor. Yani Thinking modunu mutlaka işaretleyin arkadaşlar. Images 2.0'ı aktif olarak kullanabilmek için. Bakın arkadaşlar, acayip bir talimat yazdık. Bir sürü şey istiyoruz. Ve karma karışık bir prompt. Eğer bunun hakkından gelebilirse, işte ikonları karıştırmazsa, yazıları doğru yazarsa 2.0 aktiftir ama karıştırırsa değildir. Siz de bunu bir test edin arkadaşlar. Bakın çıktıya durum nedir? Eğer böyle aynı bu görseldeki gibi kaliteli, sıkıntısız bir tasarım oluşturulduysa 2.0 sizde de aktif demektir ve videonun devamında anlatacağım diğer testleri de yapabilirsiniz. Peki Images 2.0 ne kadar başarılı? Hemen testlere başlayalım. Birinci testimiz gerçekçi reklam afişi. Bu kez yeni nesil yapay zeka destekli bir akıllı gözlük için premium reklam afişi tasarlamasını isteyeceğim. Prompt şu. Yani çok da bir şey istemedik. Evet arkadaşlar, ve şu anda görselimiz oluştu. Gayet beklentimize uygun. Genel olarak gayet başarılı. Yani burada bakacağımız şey şu arkadaşlar: modelin ürün yerleşimi, reklam estetiği, ışık kullanımı ve yazı doğrulama tarafından ne kadar iyi olduğunu. Mesela gözlük gerçekten premium bir teknoloji ürünü gibi mi görünüyor? Evet. Yaptığına bakacak olursak aynen öyle görünüyor. Yazılar okunaklı mı? Evet, check atıyoruz. Afiş sosyal medya reklamında kullanılacak kadar temiz mi? Elbette tertemiz. Bu kadar arkadaşlar. Reklam afişi testinden ChatGPT Images 2.0 geçiyor. İkinci uygulama biraz daha alengirli bir şey yaptıracağız arkadaşlar. Bir eğitim infografiği. Bu kez Images 2.0'da ortaokul öğrencileri için yapay zeka nasıl çalışır konulu tek sayfalık bir infografik hazırlamasını isteyeceğim. Prompt şu arkadaşlar. Bu arada bu promptları video açıklamasına ekleyeceğim. Oradan kopyalayıp siz de deneyebilirsiniz. Evet, infografiğimiz oluştu. Şimdi bu tasarımda arkadaşlar sadece görsellerin bilgi akışına da bakıyoruz. Aşamalar doğru sırada mı? Evet, doğru sırada. Metinler sade mi? Evet, gayet sade ve okunaklı. İkonlar konuyu destekliyor mu? Evet, destekliyor. Ve sonuç başarılı arkadaşlar. Ne diyoruz öyleyse? ChatGPT Images 2.0 infografik oluşturma konusunda da gayet iyi iş çıkarıyor. Check atıyoruz. Üçüncü uygulama web sitesi arayüzü. Şimdi modelden yapay zeka içerik platformu için ana sayfa tasarımı isteyeceğim. Prompt'u şu, gönderiyoruz. Ve arayüzümüz oluştu arkadaşlar. Şimdi burada neyi değerlendireceğiz? Burada modelin UI mantığına bakacağız. Menü, buton, hello alanı ve özellik kartları doğru yerleşmiş mi? Mantıksallığı uygun mu? Bir insan gibi düşünmüş mü? Ki bence tasarıma baktığımızda çoğu tasarımcıdan çok daha bir iş çıkardığını görüyoruz arkadaşlar. Sayfa gerçekten modern bir SaaS platformu gibi duruyor mu? Ya bence duruyor abi, daha ne olsun.
Bu çıktı bir tasarımcıya ve yazılımcıya bir fikir verebilir mi? Affedersiniz, eşek gibi fikir verebilir yani. Bundan da daha iyi bir kaynak olamaz diye düşünüyorum. Harika. Tabii ki insan dokunuşu gerektiren bazı alanlar olacaktır ama genel olarak hani bir fikir vermesi ve bir akış vermesi açısından, bir mimari sunması açısından harika bir iş çıkarmış. Ah işsizlik geliyor arkadaşlar. Dördüncü uygulama sosyal medya trend analizi. Bu örnekte işi biraz daha zorlaştıracağız. Modelden 2006, 2016 ve 2026 yıllarındaki sosyal medya fotoğraf estetiklerini karşılaştıran bir poster hazırlamasını isteyeceğim. Hadi bakalım. Promptumuz şu arkadaşlar. Gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada oluştuktan sonra şuna bakacağız. Modelin bağlam anlama becerisine bakacağız. Oluşsun bakalım. Ve görselimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar sizce 2006, 2016 ve 2026 estetikleri ayırt edilebiliyor mu? Bence gayet güzel ve anlaşılır biçimde bizim verdiğimiz direktife uygun şekilde görselleri oluşturmuş. Kesinlikle bu ayrım çok net bir şekilde yapılabiliyor. Buradan da check atıyoruz. Şimdi arkadaşlar şeffaf arka planla ikon set yapacağız. Bakalım nasıl yapıyor. Bu kez daha pratik bir kullanım alanına geçiyorum ve promptum şöyle. Hepsi modern parlak 3D ve aynı stil ailesinden görünmeli ki bu çok önemli. Bir ikon setinde bütün ikonların tasarım stili birbiriyle aynı olmalıdır. Hadi bakalım. Şimdi burada da arkadaşlar önemli olan tutarlılık. Yani görselimiz tamamlandığında hepsi aynı tasarım ailesinden gibi görünüyor mu görünmüyor mu ona bakacağız. Evet, ikonlarımız da oluştu ve ikon set olarak gayet arkadaşlar kaliteli bir çıktı vermiş. Hepsi aynı tasarım ailesinden görünüyor. Arka plan gerçekten şeffaf mı? İndiriyoruz, bakıyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten PNG, yani eskiden bu PNG indirme sitelerindeki gibi arkası kare kare olan PNG'lerden değil, gerçek bir PNG olarak bize veriyor. Ki ben bunu arkadaşlar aslında daha önce bir önceki videomda da kullanmıştım. Ben bu teknolojiyi mecburen aktif olarak kullanıyorum, deniyorum. Acaba yapabilecek mi? Zamanla nasıl tasarruf ederim? İşte nereden yırtarım diye aslında kullanıyorum ve faydasını da görüyorum. Son olarak kendi fotoğrafımı kullanarak benim bir thumbnail'e yerleştirmesini isteyeceğim. İlk yaptığımız testte bir görsel oluşturmasını istemiştik. Şimdi buraya diyeceğim ki abi al benim fotoğrafımı bu adamın yerine yerleştir diyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Burada arkadaşlar en kritik konu yüz benzerliği. Eskiden ChatGPT maalesef yüzü acayip değiştiriyordu görsellerde ve tanınmaz hale getiriyordu. O yüzden kesinlikle kullanmıyordum. Ama şimdi çok daha tutarlı sonuçlar sağlıyor. Ve gerçekten artık yüzümüz, referans fotoğraf olarak verdiğimiz yüz, görselle hemen hemen birebir aynı gibi çıkıyor. Ve bu YouTube thumbnail yaratımında da oldukça kolaylıklar sağlıyor. Ben de son videolarımda bu teknolojiyi kullandım. Hatta şöyle bir şey var. Bir yüz ifadesi verip yüz ifademi de değiştirebiliyorum. Sürekli kendimi farklı yüz ifadelerinde çekip Photoshop'la manipülasyon yapmak zorunda değilim. Bazen bu thumbnail'lar iyi olsun, işte güzel olsun diye uğraşıyoruz. 2-3 saatlik işlere dönüşebiliyor bunlar ama artık ChatGPT'de bunlar maksimum 5-10 dakikada halloluyor ve bu bence harika bir şey. Yani yaşamaya vaktimiz kalıyor. Evet arkadaşlar, sonucu görüyorsunuz. Yüzümü gayet iyi bir şekilde eklemiş durumda. Yani bana benziyor. Cildim daha pürüzsüz olsun gibi promptlarda yazabilirsiniz bunun peşi sıra. Evet arkadaşlar, testlerimiz bitti. ChatGPT Image 2.0 tüm testlerden hemen hemen başarıyla geçti. Uygun fiyatlı ve all-in-one olması nedeniyle ChatGPT her zaman çok daha iyi. Genel olarak baktığımda arkadaşlar ChatGPT Image 2.0'ın en güçlü özelliği boş bir sayfadan hızlıca güçlü bir görsel fikir çıkarması. Thumbnail, reklam afişi, infografik aklınıza ne gelirse. Ama model hala kusursuz değil. Bu yüzden kafanızdaki en iyi sonuca ulaşmak için tek prompt yerine birkaç revize yapmanız gerekebilir. Peki arkadaşlar, sizce bu model görsel üretim iş akışlarını değiştirir mi? Yorumlarda mutlaka fikrinizi yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.